sevgili dinleyiciler. Bir şeyi güzel bulduğumuz o an, zamanın hafifçe yavaşladığı, dikkatin toplandığı, kendimizi kısa bir süreliğine unuttuğumuz o eşik. Bu videoda güzelliği tanımlamaya değil, o ana yaklaşmaya çalışıyoruz. Güzel bir müzik dinlediğinde, seni böyle durduran bir yüzle karşılaştığında ya da ne bileyim etkileyici bir binanın önünde durduğunda içinde tam olarak ne olduğunu hiç düşündün mü? Yani aklınla analiz etmeden önce o ilk anda, o bir saniyede bedeninde, ruhunda ne oluyor? Bugün bize yolladığın bu harika kaynakların izinden giderek güzellik dediğimiz o gizemli deneyimin katmanlarını birlikte aralayacağız. Ve buradaki amacımız sadece güzelliğin ne olduğunu tanımlamak değil sanırım. Daha çok güzelliğin neden bazen bir sığınak, bazen bir ilham kaynağı, hatta neden şifa verici bir güce sahip olabildiğini anlamaya çalışmak. Bu sadece estetik bir zevk değil mi? Çok daha derin bir şey. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım. Kaynakların bahsettiği ilk katman çok ilginç geldi bana. Tanıdıklığın fısıltısı. Güzelliğin ilk anında hissettiğimiz şeyin eve dönmek gibi bir his olduğunu söylüyorlar. Bu ne demek tam olarak? Yani güzel bir manzaraya baktığımda neden evimi hatırlayayım ki? Harika bir soru. Buradaki ev, fiziksel bir mekan değil aslında. Daha çok bir köken hissi. Bu fikir, Platon'un felsefesine kadar uzanıyor. Platon'a göre ruhumuz bu dünyaya gelmeden önce mükemmel formların, hani şu ideaların olduğu bir alemde yaşar. Evet, Dünyada güzel bir şey gördüğümüzde, mesela kusursuz bir oran, mükemmel bir simetri gördüğümüzde, ruhumuz aslında o idealar alemindeki mükemmelliği bir anlığına hatırlıyor. bir hatırlama durumu yani. Aynen. Gördüğümüz o simetri, o evrensel matematiğin, o kozmik düzenin bir fısıltısı gibi. Bu yüzden içimizden bir ses, evet bu doğru, bu olması gereken der. Anladım. Yani Fibonacci dizisi, doğadaki spiraller, altın oran gibi şeyler, bunlar aslında güzelliğin formülü değil. Değil, hayır. Sadece bizim o kozmik düzeni tanımamızı sağlayan ipuçları. O yüzden anahtar his şu, ben burayı biliyorum ama nasıl bildiğimi bilmiyorum. Ama bir saniye, burada aklım karıştı. Eğer güzellik bu kadar mükemmel bir düzenle, simetriyle ilgiliyse, neden kusurlu şeyleri de bu kadar güzel buluyoruz? Mesela eski bir ahşap masanın üzerindeki çizikleri ya da sesindeki o hafif çatlakla şarkı söyleyen bir sanatçıyı. Bu, o mükemmel düzen fikriyle çelişmiyor mu? İşte bu harika bir soru. Ve tam da bu soru bizi kaynakların gerilim ve yarık adını verdiği ikinci ve bence daha da önemli olan katmana getiriyor. Hı hı. Eğer bir şey sadece mükemmel ve simetrik olsaydı, soğuk olurdu, cansız, hatta biraz sıkıcı. Güzelliğe ruhunu veren, onu canlı kılan şey, tam da o düzenin içindeki küçük kusur, o çatlak, o asimetri. Yani o hafif kırılma, yüzde bakışı tutan küçük bir ben ya da mimaride ölçüyü bilerek aşan cesur bir detay. Güzellik tam olanda değil sanki. Tamlanmak isteyen o şeyde hissediliyor. Kesinlikle. O kusur yaşamın ta kendisidir. Çünkü yaşam pürüzsüz değil ki. Akar, tökezler, yeniden denge bulur. Hatta kaynakların verdiği bir örnek var fizik dünyasından ve gerçekten akıl almaz. Evrenin en başında her parçacık için bir de onun zıttı yani anti parçacığı vardı. Evet, Eğer bunlar mükemmel bir simetri içinde olsalardı, birbirlerini tamamen yok ederlerdi. Geriye sadece bir ışık parlaması kalırdı. Evren olmazdı. inanılmaz. Ama neyse ki minicik bir kusur, küçücük bir asimetri vardı. Madde antimaddeden sadece bir parçacık kadar fazlaydı. İşte o kusur sayesinde biz bugün varız. Vay be, güzellikteki o küçük çatlak da işte bu. Yeni bir şeyin doğmasına izin veren o yaratıcı, o verimli an. Bu inanılmaz bir bağlantı. Yani evrenin varoluşu bile bir kusura, bir asimetriye bağlı. Tamam, tanıdıklık hissini ve onu ilginç kılan o çatlak veya kusuru anladım. Ama bazen güzellik karşısında hissettiğimiz şey bunların da ötesinde değil mi? Hani kelimelerin bittiği, analizin durduğu bir an var. En sevdiğin şarkıyı dinlerken bir anda sanki şarkı seni dinlemeye başlıyor gibi olur ya. İşte orası, kaynakların sessizlik adını verdiği en derin katman. Ve belki de güzelliğin en güçlü, en şifalı olduğu noktada burası.
O anda kaynakların benliğin çözünmezliği dediği şey yaşanır. Sanki o kafanın içindeki sürekli konuşan ses, hani o e-postaları cevaplamalıyım, yarınki toplantı ne olacak diyen ses bir anlığına susuyor. Evet, evet, o ses. Sadece sen kalmıyorsun, sadece o an kalıyor. Bu yüzden şifa gibi geliyor. Güzellik bizi kendimizden ve kendi zihnimizin gürültüsünden nazikçe alıp bir boşluğa bırakıyor. Bu üç katman, tanıdıklık, çatlak ve sessizlik çok güçlü bir çerçeve sunuyor. Peki bunu farklı alanlarda, mesela edebiyatta nasıl görüyoruz? Kaynaklar Dostoyevski, Shakespeare, Tanpınar gibi isimlerden bahsediyor. Onları ölümsüz kılan şey ne bu çerçeveye göre? Onları ölümsüz kılan şey, metnin kendini asla tamamen kapatmaması. Sana her şeyi hazır olarak sunmaması. Mesela Hamlet'in o olmak ya da olmamak sorusunu düşün. Tabii. O soruyu güzel yapan şey bir cevabı olması değil ki. Tam tersi, cevabının olmaması. Yüzyıllardır aynı soru soruluyor ve hepimizi farklı bir yerden yakalıyor. İşte o metin sana düşünmen için, hissetmen için canlı, üretken bir boşluk bırakınca güzellik ortaya çıkıyor. Güzellik bitmiş bir ürün değil, seninle birlikte devam eden, yaşayan bir süreç haline geliyor. Müzikte de bu çok bariz. Bach'ın müziğindeki o matematiksel yapı, evet, bir tanıdıklık hissi veriyor, o kozmik düzeni hatırlatıyor. Ama asıl ruhumuzu alıp götüren şey, kaynakların dediği gibi, o matematiğin yarattığı kaçınılmaz akış. Veya Miles Davis'i dinlerken, bazen öyle bir nota basar ki, teorik olarak yanlış olabilir ama o kadar insani, o kadar doğru gelir ki, O notanın içinde bir hayat var çünkü. evet, bir nefes, bir tereddüt, bir çatlak vardır o notanın. Ve müzik bunu yaparken bizim en temel algımızla, zaman algısıyla oynar. Kaynaklardaki Erik Satie örneği muhteşem. Müziğini dinlerken zaman yavaşlar, incelir, neredeyse duracak gibi olur ama asla tamamen durmaz. O müziğin yarattığı sessizlik alanı seni gelecek kaygısından ya da geçmiş pişmanlığından koparıp tam olarak anın içine demirler. Bu Pisagor'un o fikrini akla getiriyor. Aynen öyle. Binlerce yıl önceki kürelerin müziği ya da kozmik melodi fikri, Pisagor'a göre gezegenlerin hareketleri bile aslında matematiksel bir harmoni, bizim duyamadığımız bir müzik yaratıyordu. Belki de gerçekten iyi bir müzik bizi bir anlığına o evrensel harmoniyle aynı frekansa sokuyordur. Mimaride ise bu deneyim tamamen bedensel bir hal alıyor sanki. Partenon'a baktığında seni ezmiyor, devasa ama insani oranlarıyla sana eşlik ediyor. Ama bir gotik katedrale girdiğinde tam tersi. Tavanın yüksekliği, pencerelerden sızan ışık seni bilerek küçücük hissettiriyor. Ama bu rahatsız etmiyor. Çünkü seni dünyevi olandan koparıp daha ulvi bir şeye, yukarıya bakmaya davet ediyor. Ya da Tadao Ando'nun o sert brüt betonu, ışıkla buluştuğu anda nasıl da canlanıyor, o sertlik nasıl da bir şiire dönüşüyor. Buradaki anahtar kelime, senin de hissettiğin gibi, rezonans. Güzellik sadece baktığımız bir resim değil. O mekanın senin bedeninde yarattığı bir titreşim, bir yankılanma. Bedenin o mekanla bir diyaloğa giriyor. İçinde nasıl yürüdüğün, sesinin nasıl yankılandığı, ışığın tenine nasıl değdiği, hepsi bu deneyimin bir parçası. Güzellik, bedeninle mekan arasında bir uyum kurulmasıdır. Konu insan güzelliğine gelince işler biraz daha karmaşık ve kişisel bir hal alıyor sanki. Bir yanda altın oran, simetri gibi neredeyse matematiksel idealler var. Yüzün 3 eşit parçaya bölünmesi gibi ölçütlerden bahsediliyor. Evet, evrimsel biyoloji açısından bakıldığında bu geometrik harmoni, sağlık ve iyi genlerin bir işareti olarak yorumlanabiliyor. Simetri, canlının gelişim sürecini sorunsuz tamamladığına dair bilinç dışı bir sinyal olabilir. Anladım. Fakat bu evrensel olduğu iddia edilen ölçütler her zaman çok güçlü bir kültürel filtreden geçer. Kaynaklarda da belirtildiği gibi güzellik algısı coğrafyaya göre değişir. Doğu Asya'da daha yumuşak çene hatları, bazı Afrika kültürlerinde dolgun dudaklar veya İskandinavya'da açık ten rengi gibi özellikler öne çıkabiliyor. Yani ideal dediğimiz şey bile aslında oldukça yerel. Ama kaynakların asıl vurduğu nokta yine o kusurun merkeziliği. Bu beni çok etkiledi. Marilyn Monroe'nun yüzünün aslında hiç de simetrik olmadığını söylüyorlar ama bakışımız tam da o küçük asimetrilere, onu eşsiz kılan o detaylara takılırmış. Ya da Michelangelo'nun Davut heykeli. Elleri bedenine göre orantısız derecede büyükmüş.
Doğru. Çünkü o heykel mükemmel bir insanı değil, bir hikayeyi, bir anlamı temsil ediyor. Anlamı güçlendirmek için yani. Kesinlikle ve tabii ki bu felsefenin zirve yaptığı yer Japon wabi-sabi estetiği, güzelliği pürüzsüz, parlak ve yeni olan da değil, tam tersine zamanın izini taşıyan, çatlamış, onarılmış, yaşanmışlığı olan şeylerde bulur. Hani kırılıp sonra altınla birleştirilen bir kase vardır ya, o yeni halinden çok daha değerlidir. Yani büyük annemin kenara atık çay fincanını atmayıp saklaması aslında derin bir felsefi duruşmuş da bizim haberimiz yokmuş. Aslında tam olarak öyle. Şaka bir yana, bu gerçekten de her şeyi sürekli yenileme ve mükemmelleştirme takıntımıza bir panzehir gibi. Çünkü o kusurlar, o esere veya o yüze bir hikaye katıyor. Onu soyut bir ideal olmaktan çıkarıp gerçek ve kırılgan yapıyor. Ve insan en çok o kırılganlıkla bir bağ kurabiliyor. Aynen öyle. Mükemmellikle bağ kuramazsın. Ona sadece hayran olursun. Ama kusurla, kırılganlıkla bağ kurarsın. Çünkü orada kendini görürsün. Buradan daha kolektif bir alana geçebiliriz. Çünkü güzellik algımız sadece bize ait değil. Kaynaklarda geçen o ifadeye bayıldım. Bir çağın sinir sistemiyle birlikte hissediyoruz. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Yani şu anki minimalist takıntımız aslında sadece bir zevk meselesi değil. Değil. Kolektif olarak yeter artık, biraz huzur diye bağırmamızın bir sonucu. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Kesinlikle. Kaynaklardaki 70'lerin uzun destansı gitar sololarıyla günümüzün lo-fi, ambient müzikleri arasındaki karşılaştırma bunu çok iyi açıklıyor. Biri, zamanın daha yavaş aktığı, geleceğe dair büyük hayallerin kurulabildiği, uzun ve karmaşık anlatılara sabrı olan bir dönemin sesi. Evet. Diğeri ise bugünün aşırı gürültülü, dikkatimizi sürekli bölen, yorucu dünyasından kaçıp kendine sakin, güvenli bir sığınak arayan zihnin müziği. Güzellik, o dönemin kolektif duygusal ihtiyacına doğrudan cevap veren bir forma bürünüyor. Aynı şeyi tasarımda da görüyoruz. Bir dönem bol süs, detay, işçilik güzelken şimdi boşluk güzel. Bu az olanın güven vermesi hissi. Ama bir dakika, bu az olan güven verir hissi biraz da bir pazarlama taktiği değil mi artık? Yani bize sürekli daha az eşyayla daha mutlu olacağımız söyleniyor ama bu da başka bir tüketim biçimi aslında. Minimalist olacağım diye bir sürü yeni ve pahalı minimalist ürün alıyoruz. Çok doğru bir nokta. Felsefenin nasıl bir pazar aracına dönüştüğünün mükemmel bir örneği bu. Ancak kökenindeki ihtiyacı değiştirmiyor. O ihtiyaç gerçek. Kaotik dünyada sinir sistemini sakinleştirme isteği. Hatta beden algısında bile bu değişimi görüyoruz. Sosyal medyadaki filtre karşıtlığı, olduğu gibi olma halinin bir trende dönüşmesi, altında yatan şey, yapaylığa karşı bir gerçekliğe açlık ve samimiyet arayışı. Kısacası her dönemin güzellik anlayışı, o dönemin insanların neye özlem duyduğunu, neyden korktuğunu ve neyi görmezden gelmeye çalıştığını anlatan sosyolojik bir ayna. Vay be, tüm bu katmanları bir araya getirdiğimizde güzelliğin gerçekten de tek bir tanımı olmadığını anlıyorum. Aksine tanıdıklıkla başlayıp kusurla canlanan ve sessizlikle derinleşen, hem çok kişisel hem de ait olduğumuz zamanın ruhunu taşıyan çok katmanlı bir deneyim. Ama hepsinin merkezinde sanki ortak bir şey var. O benliğin kısa süreliğine çözülmesi hali. Zamanın yavaşlaması, bedenin bir mekanla rezonansa girmesi ve insanın bir anlığına kendini taşıma yükünden kurtulması. Tam olarak bu. Ancak burada kaynakların altına çizdiği çok kritik bir uyarı var. Güzelliği putlaştırmamak. Bir güzellik anlayışı, bir stil, bir form norm haline geldiğinde, yani tek doğruya dönüştüğünde, o özgürleştirici ve iyileştirici gücünü kaybedip baskıcı bir unsura dönüşebilir. Kaynaklarda önemli cümleyi hatırlayalım. Yankıyla derinlik aynı şey değildir. Bir şey sarf dönemin kolektif boşluğunu doldurduğu için ve çok tekrar edildiği için büyük bir yankı yaratabilir ama bu derin olduğu anlamına gelmez. Öyleyse belki de kendimize sormamız gereken asıl soru bu güzel mi değil. Daha derin ve daha kişisel olan soru şu: bu güzellik beni genişletiyor mu yoksa sadece rahatlatıyor mu? İkisi de değerli, ikisinin de hayatta bir yeri var ama aynı şey değiller. Biri seni bildiğin, güvende olduğun alanda tutarken, diğeri seni o alanın dışına, bilinmeyene doğru nazikçe çeker.
Ve seni şu son kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Kaynaklarda bazı sanatçıların, bestecilerin veya mimarların adeta saf bir kanal gibi davranarak başka bir boyutun kutsal geometrisini veya matematiğini bu dünyaya indirdiğinden bahsediliyor. Bu, okulda öğrendiğimiz formüllerden oluşan bir matematik değil. Sayıların birer nicelik değil titreşim, geometrinin ise bir form değil rezonans olarak görüldüğü bir sistem. Sence seni derinden etkileyen, aklınla bir türlü tam olarak açıklayamadığın o müzik parçasının ya da o resmin ardında bizim bu rasyonel zihnimizin ötesinde böyle hissedilir ama asla anlatılamaz bir kozmik matematik olabilir mi? Evet. Belki de güzellik ne olduğunu bildiğimiz bir şey değildir. Sadece içimizde bir şeyin sessizce yerini bulduğu andır.